Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Semra Bacaksız, 1986 doğumluyum, mutluyum. Mutlu yaşıyorum. 4 çocuk annesiyim. 20 yıldır evliyim. Nasıl bir çocukluğunuz geçti? Nasıl bir çocukluğumuz geçti? Köyde yaşadık. Mutlu'nun Selamlı Yağlı köyünde oturuyoruz. Orada geçti çocukluğumuz. Ee, Çok yoklu bir aile değildik. Çok zengin bir ailede değildik. Köyde ineklerimizle, bağımızla, bahçemizle bir köy hayatı, sakin bir köy hayatı yaşadık. Çocukluğunuzla ilgili bir şeyi değiştirebilseniz neyi değiştirmek isterdiniz? Çocukluğuma dair bilemedim. Bir şeyler var ama burada söylemeyelim. Nasıl? Vardır bir şey. Ne farklı olsa daha iyi olurdu? Keşke dediğiniz bir şey var mı? Keşke dedim. Neyse ya. Çünkü konuştuk mu ya ağlayasım gelir. Tamam. Babalar kızlarını çok sevsin. Babalar kızlarını çok sevsin. Tamam. Burayı burada noktalıyorum. Ne kadar zamandır Taşan'da çalışıyorsunuz? 2019'dan beri Taşan'da çalışıyorum. Burası benim için kendime olan bir özgürlük gibi oldu. Önce de beraber hani eşimle beraber bağ bahçe işleri yapıyorduk. Ticaretle uğraşıyorduk. Öyle o şekilde geçiniyorduk yani. Ama mesela bir şey olduğunda eşimden para istiyordum. Ama buraya geldikten sonra eşimden para istemez oldum. Kendime bir şeyim geldi, güvencim geldi, özgüvenim geldi. Maddi yönden güçlü oluyorsun. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Burada çay yapıyorum, sıkma börek yapıyorum, kahve yapıyorum. İşte o şekilde kendimi uğraş oluyor hem. Peki burada çalışmaya başlamadan önce kafanızda böyle endişeler, acaba yapabilir miyim, nasıl bir şey olacak gibi kaygılar var mıydı? İlk buraya açtığımda çok heyecanlıydım. Ben yıllardır çocukluğumdan beri sıkma börek yaparım ama burada yapmaya başlayınca çok heyecanlıydım. Yani elim titriyordu sıkma börek atarken. Elim titriyordu yani yapamıyordum. Hemen ekmek oklavaya yapışıveriyordu hamur. Ondan sonra şimdi öyle değil işte. Hani alışıyorsun. Burada da o zamanlar burasını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ev kadınlarına ücretsiz bir şekilde tahsis etti burayı. Onlar da buraya çekim yapmaya falan geliyorlardı. O zaman çekim yaparlarken ben sıkma yaparken çekecek olurlardı. Allah'ım o sıkma da hep yapışırdı ya. Sonra geçti o şeylerimi, heyecanımı yendim yani. Daha iyi başardım. Süper. Peki sizin gibi böyle ev hanımı olup bir şeyler yapmak isteyen, evde yaptığı ürünleri satmak isteyen ama kafasında da soru işaretleri olan insanlara, kadınlara neler söylemek istersiniz? Kadınlara kendi ekmeğinizi kazanın, kendi paranızı kazanın, kimseye muhtaç olmayın. Kendi maddi gücünüz olsun derim. Başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Kimseye muhtaç olmayın. Bu güven çok güzel bir şey. Maddi gücün olması çok güzel bir şey. Burasıyla alakalı gelecek planlarınız var mı? Yani gelecekte şu an yaptığınızdan farklı bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an yaptığımda çok ünlü bir sıkmacı olmak isterdim ben. Doğru yoldayız. Burayı ilk açtığımda da öyle demiştim ben. Buraya ilk geldikten sonra işte yani çok ünlü bir sıkmacı olmak isterdim. O ara neyi vardı şu tuz atan bir şeyden. Nusret. Ha, öyle bir sıkmacı olayım ben demiştim. Gülüm 2 çay vereyim ben hemen müşteriye. Tamam çok pardon görmedim. Ticaretimiz aynı devam edecek. Evet.
İstanbul'a da bekleriz. İnşallah ya. Ben hiç daha öyle gitmedim, İstanbul'u da görmedim. Yani isterim İstanbul'a gitmeyi de. Çocuklardan biri büyük olan getirir belki. Ya işte çocuklarda belki sonra eşimle ya da ne bileyim belki nasip olursa. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Vallahi beklerim. İnşallah. Hiç İstanbul'a gitmedim yani. Hani filmlerde falan da işte Boğaz'ın şeyi falan derler. Hani burada da denize gideriz Silifke'ye. De ne bileyim gayrı İstanbul bir farklı derler yani. Boğaz'ın kokusuydu falan. Farklı. Şey, gemilerden akan mazot ve yosun kokusu. Aslında Boğaz'ın kokusu ne? Deniz kokusu gelmiyor. Tamam. O zaman buranın deniz kokusu daha güzeldir. Burada çalışmaya karar verdiğin zaman köydeki insanlar veya işte komşuların, akrabaların ne dedi sana? Nasıl tepki verdi? Sıkmaydı da herkes evinde yapar ki Mutta zaten dedi hani niye sıkma yapacak oldun dediler. Ondan sonra da bir deneyelim dedik. Bana da burayı açmamı da teyzem yardımcı oldu. Teyzemle birlikte açtık. İlk zamanlarda teyzemle birlikte 15 liralık, 20 liralık satış yapıyoruz. Akşam işte çok küçük 30 liralık bir satış yapıyoruz. 15 lira bölüşüp gidiyoruz teyzemle ikimiz. Burada 15 gün falan beraber teyzemle devam ettik. Sonra teyzem gülüm dedi ben bırakacağım dedi burada kalmayacağım dedi. Burada bir şey yok dedi yani burada bir şey yok. Olmaz dedi. Teyzem ayrıldı. Teyze dedim ben biraz daha bir devam edeyim bakalım dedim. Sonra devam ettik işte. Sonra da bayağı iyi ilerledik yani. Alıştınız. Burada insanlar buraya alıştı. İnsanlar önce burası kapalıydı. Kapalı olunca gelen giden de olmuyordu. İşte sonra duyula reklamları yapıla alışıldı. İnsanlar buraya talep eder oldular. Gelen giden arttı yani. Turlar falan geliyor. Böyle insanın elinden birisini tutması ilk adam için daha rahat oluyor değil mi? Evet bir güven veriyor. Dedik ki teyzemle ya herkese hep kocalar zarar eder öyle dedik ya. Bir zarar da biz edelim dedik ya. Bir zarar da biz yapalım Zarar dedik. ettiniz mi? Yok etmedik hiç. İnsanlar boş boş konuşuyor ya. Yani. Öyle oldu biraz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Sağ ol.